Tarih 28 Şubat 2026. Tahran üzerinde uçan jetlerin sesi sadece bir askeri operasyonun değil, bir devrin kapanışının habercisiydi. Dini lider Ali Hamaney'in bir hava saldırısında hayatını kaybettiği haberi, İran'ın 500 yıllık devlet geleneğini daha önce hiç görülmemiş bir boşluğa sürükledi. Peki bu noktaya nasıl gelindi? İran nasıl oldu da Safevi kılıçlarından nükleer tesislere, Şah'ın saraylarından ulemanın teokrasisine uzanan bu denli karmaşık bir düğüm haline geldi? Bugün 2026 veraset krizinin gölgesinde Pers topraklarının genetiğini, devrimlerin vaatlerini ve İran'ın hayatta kalma savaşını derinlemesine analiz ediyoruz. Modern İran'ı anlamak için saati 500 yıl geriye Safevi hanedanlığın yükselişine sarmalıyız. 1501 yılında Şah İsmail tahta çıktığında sadece parçalanmış bir coğrafyayı birleştirmedi. Aynı zamanda 12 İmam Şiiliğini resmi din ilan ederek bir jeopolitik kimlik inşa etti. Bu tarihin en stratejik kararlarından biriydi. Sünni Osmanlı ve Orta Asya hanlıkları arasında sıkışan İran, bu dini dönüşüm sayesinde kendine aşılmaz bir kültürel kale inşa etti. Safevler döneminde Şiilik sadece bir inanç değil, devletin bekasını sağlayan bir araçtı. Bugün 2026'da gördüğümüz o yalnız ve dirençli İran imajının temelleri işte o İsfahan saraylarında atıldı. Şah Abbas'ın kurduğu merkezi otorite ve ulemanın devlet içine sızan gücü, yüzyıllar boyunca İran siyasetinin DNA'sı olarak kalacaktı. Ancak 19. yüzyıl İran için bir aşağılanma dönemiydi. Kaçar Hanedanı yönetimindeki devlet zayıf ve dağınıktı. Rusya ile imzalanan Gülistan ve Türkmençay antlaşmalarıyla Kafkasya'daki devasa topraklar kaybedildi. İngilizlerin ekonomik imtiyazları halkı fakirleştirdi. Ama bu travma bir uyanışı tetikledi. 1905 Meşrutiyet Devrimi, Orta Doğu'nun ilk demokratik parlamentolarından birini kurdu. İranlılar hürriyet, eşitlik ve kardeşlik istiyordu. Şah'ın mutlak otoritesine karşı çıkan bu halk iradesi, 1979'da göreceğimiz devrimci ruhun ilk provasıydı. İran halkı kendi kaderini tayin etme iradesini bir kez kazanmıştı ve bunu bir daha asla unutmayacaktı. 1925'te Rıza Şah Pehlevi ile İran radikal bir makyaj sürecine girdi. Alfabe değişmedi ama kıyafetler, ordu ve bürokrasi tamamen batılılaştı. Rıza Şah, Pers İmparatorluğu'nun ihtişamına vurgu yaparak seküler bir ulusal kimlik yaratmaya çalıştı. Ancak en büyük kırılma 1953'te yaşandı. Başbakan, Muhammed Musaddık petrolü millileştirmek istediği için CIA ve MI6 destekli bir darbeyle devrildi. Bu olay İran'ın demokrasiye olan inancını kırdı ve muhalefeti camilere yani dini yapılara itti. Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin Ak Devrimi modern okullar ve yollar getirse de aynı zamanda gecekondulaşmayı ve kültürel yabancılaşmayı doğurdu. Entelektüeller buna Batı zehirlenmesi yani Garbzadegi adını verdi. Petrol gelirleri artıyor ama halkın ruhundaki boşluk büyüyordu. 1979 devrimi sadece dini bir hareket değildi. O ezilmişlerin otokrasiye başkaldırısıydı. Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan İslam Cumhuriyeti, sosyal adalet ve tam bağımsızlık vaat etmişti. Peki 47 yılın sonunda ne elde edildi? Kırsal kesimde yoksulluk azaldı. Su ve elektriğe erişim neredeyse evrenselleşti. Kadınların üniversite mezuniyet oranları erkekleri geçti. Ancak bu başarı hikayesinin karanlık bir yüzü vardı. Siyasi özgürlükler baskılandı. Elitler arasında kayırmacılık arttı. Ve 2026'ya gelindiğinde orta sınıf yoksulluğu toplumu felç etti. İran nükleer programı nedeniyle Batı finans sisteminden dışlanmıştı. Hayatta kalmak için Çin ve Rusya ile ticaret koridorlarına mahkum kalmıştı. Ve bugün 2026 yılındayız. Hamaney'in ölümüyle kurulan Geçici Liderlik Konseyi, ülkeyi uçurumun kenarında tutmaya çalışıyor. Bir yanda
nükleer diplomasi yanlısı reformistler. Diğer yanda sertlik yanlısı ulema. Ama asıl soru şu, miras kime kalacak? Tüm gözler Hamane'in oğlu Müşteba'nın üzerinde. Müşteba, devrim muhafızları ve Besiç üzerinde büyük bir nüfuza sahip. Ancak dini liderliğin babadan oğula geçmesi 1979 devriminin monarşi karşıtı özüne vurulmuş bir darbe olarak görülüyor. Halk bu durumu yeni bir şahlık olarak mı görecek? Yoksa güvenliğin bedeli olarak mı kabul edecek? Üstelik dışarıda Amerika ve İsrail'in Epic Fury operasyonu devam ediyor. İran'ın nükleer tesisleri ve füze altyapısı ağır darbe alırken Tahran kontrolsüz tırmanma stratejisini uyguluyor. Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ve bölgesel enerji tesislerine yapılan saldırılarla savaşın maliyeti sadece ilk 12 günde 16,5 milyar doları buldu. İran'ın hikayesi hiçbir zaman sadece bir rejim hikayesi olmadı. Bu kadim bir medeniyetin modern dünya ile olan sancılı ve onurlu uyum çabasıdır. 2026 veraset krizi, İran'ın bir devrimci rejim olarak mı kalacağını, yoksa pragmatik bir güvenlik devletine mi dönüşeceğini belirleyecek. Müçteba Hamaney ve Devrim Muhafızları İttifakı, iktidarı konsolide ederse, bölgeyi daha sert bir İran bekliyor. Ancak ekonomik çöküş ve genç kuşağın özgürlük talebi, rejimin en büyük iç cephesi olmaya devam edecek. Geçmişten günümüze tek bir gerçek değişmiyor. İran her zaman kendi küllerinden doğmayı başarmıştır. Ama bu kez küllerin içinde neyin kalacağını zaman gösterecek. İran'ın bu tarihi dönüşümünde sizin öngörünüz ne? Bir restorasyon mu yoksa yeni bir devrim mi kapıda? Yorumlarda tartışalım.